Ben sevdim Filipinleri. Böyle bir yere gelmişken insan istiyor ki uzaklara dalsın, birazcık düşünsün, manzaranın tadını çıkarsın. Öyle bir hissediyorsunuz ki o sesi yapıyor ya böyle. Tek başıma kalıyorum burada. Öyle paylaşımlı bir oda değil. Bunun fiyatı da 60 peso. Bulunduğumuz yer tam olarak burası. Alona Beach. İleriki senelerde Filipinler'de Tayland, Bali filan bu listeye dahil olacak diye düşünüyorum. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Filipinler'den herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Çok güzel bir güne uyandık. Şahane bir yerdeyiz. Kısa bir özet geçmek istiyorum Filipinler seyahatim hakkında. Biliyorsunuz başkent Manila ile seyahatimize başlamıştık. Nereleri gezmiştik? Şehri gezmiştik ve gecekondu mahallelerini gezmiştik. O arka mahallelerdeki yaşamı görmüştük. Daha sonrasında Boracay Adası'na gitmiştik. Dünyaca ünlü Boracay Adası'nda vakit geçirmiştik. Gündüzünü görmüştük, sahilini görmüştük, sokaklarını görmüştük, insanlarla konuşmuştuk ve gecelerini görmüştük. Bir önceki videonun sonunda ufak bir yolculuğa çıkmıştım ve farklı bir adaya gelmiştim. Bu arada güzel bir dostumuz ötüyor sabahtan beri ama ne olduğunu çıkaramadım. Farklı bir adaya gelmiştim arkadaşlar. Burası Bohol Adası'na bağlı olan Panglao Adası. Ufak bir ada. Alternatif tatil rotası arayanlar için özellikle Filipinler'de ve Güneydoğu Asya'da güzel bir lokasyon olduğunu düşünüyorum. Birazcık araştırdım ettim. Hoşuma da gitti ve buraya geldim. Rotama ekledim arkadaşlar. Sponsorumuz Aura Sebilon Unique'ye teşekkür edelim ve hiç vakit kaybetmeden adayı gezmeye başlayalım. İlk olarak sizlere kaldığım yeri göstermek istiyorum. Çok tatlı bir bahçesi var. Aslında 2 tane bahçesi var. Burası arka bahçenin olduğu kısım. Hemen şurası benim odam. Ben içeriden perdeyi kapatıyordum lan acaba dışarıdan birileri beni görür mü diye. Ama ve lakin bu şekilde ayna cam. Yani içerisi gözükmüyor. Gönül rahatlığıyla perdenizi açık tutabilirsiniz ki gün ışığından faydalanın. Burada oturabileceğiniz böyle alanlar var. Hemen arka tarafı göstereyim öncelikle. Ücretsiz kahve servisi veriyorlar ve ücretsiz içme suyu sağlıyorlar. Şöyle karşı tarafta da sıcak su var arkadaşlar. Odalarda sıcak su yok ne yazık ki. Sadece sıcak su bu duşta varmış. Burada duş alırsan sıcak suyu kullanabilirsin dediler. Burada çamaşırlarınızı elde yıkayabiliyorsunuz. Odamı da sizlere göstereyim hızlıdan. Şöyle ışığı da yakayım, birazcık karanlık olabilir. Arkadaşlar tek başıma kalıyorum burada. Öyle paylaşımlı bir oda değil. Geceliği 15 dolar. Yani tek bir kişinin rahat edebileceği bir oda. Şöyle göstereyim. Biraz önce şuradaki bahçedeydim. Aynayı hatırlıyorsunuz. İçerisi gözükmüyor. Odam burası. Eşyalarınızı buraya asabiliyorsunuz. Tuvaleti, banyosu içeride gayet temiz. Sadece sular birazcık kokuyor. Sanırım depodan geliyor. O yüzden bir koku var sularda. Onun dışında klimamız var. Şöyle göstereyim. Vantilatörümüz var. Yatak fena değil. Rahat sayılır. Beni en çok sevindiren noktalardan bir tanesi interneti gayet hızlı arkadaşlar. Ve tek başıma kaldığım için biliyorsunuz ben öyle çok lüks, konfor arayan birisi değilim. O yüzden bana yetiyor. Fiyat, performans olarak çok iyi bir yer diyebilirim burası için. Yani gecelik 15 dolar, merkeze de çok uzak değil. Sadece 2 tane sıkıntısı var. Şimdi onu anlatacağım sizlere. Burası da ön bahçe arkadaşlar. Tatlı bir yer. Sessiz sakin, genel itibariyle sessiz sakin ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Dedim mi 2 tane problem var diye. Birincisi şu, hemen göstereyim karşımıza çıkmışken. Buraya geliş yolu, şimdi merkezden 10 dakika yürüme mesafesindeyiz. Ama buraya geliş yolu birazcık böyle çamurlu. Yani ayağınız batıyor, böyle bataklığa girmiş gibi oluyorsunuz. Hemen şöyle adını da göstereyim buranın. Belki gelmek isteyen olur, bir bilgilendirme olsun. Mingche Rooms and Apartments olarak bulabilirsiniz burayı. Farklı uygulamalardan fiyatlarına bakın. Hangisi uygunsa iletişime geçin. Gelin yani hani seçenek olsun diye, öneri olsun diye söylüyorum dostlar. Şimdi birinci problem bu. Yorumlarda bayağı bir şikayetçi olmuşlar bu konudan, bu kısımdan. Çünkü buraya gelirken diyor herkes battık diyor, mahvolduk diyor. Yani o kadar da ciddi anlamda büyütülecek bir şey yok. Bu kadar uygun fiyatta merkeze 10 dakika yürüme mesafesinde böylesine güzel bir yerde kalmanın olumlu yönüne bakıyorum ben açıkçası. O yüzden bunu aslında problemden saymaya gerek yok. Ama ve lakin burası ufak bir ada ve burada bir havalimanı var. Şimdi bekledim uçak geçsin diye ama geçmedi. Havalimanına çok yakınız. Uçağın o iniş anı ve kalkış anını o kadar net duyuyorsunuz ki. Ya diyorsun ne oluyor? İlk başta ben haritadan bakmadım, tamam mı? Ha bak geliyor. Geliyor. Nerede? Gözüküyor mu lan? Bak duyuyor mu sesi? Belki görebiliriz ha. Kalkıyor büyük ihtimalle şu an uçak. O motorun gücünü
öyle bir hissediyorsunuz ki o sesi yapıyor ya böyle. Gözükmüyor. Diğer tarafa doğru şey yapıyor herhalde. Bilmiyorum. Çözemedim tam. Bu işte yani. Problem dediğim buydu arkadaşlar. Birisi çamur yol, ikincisi uçak sesi. Arada duyuyorsunuz uçak sesini ama öyle gece uyandırmadı beni. Sadece uyuyana kadar uçak gelip gidiyor yani gece vakti de olsa. Bilinen, sevilen bir ada. O yüzden geleni gideni de var. Ama bir Boracay kadar değil tabii ki. Neyse şimdi biz merkeze gidelim, orada gezmeye başlayalım. Zaten sahile de çok yakınım. Bir de burası çok büyük bir yer değil, o yüzden rahatlıkla gezeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. What is your name? Ryan. Ryan. My name is Burak. Nice to meet you. Ryan abimiz burada motosiklet kiralıyor. Şimdi buraya gelip de motosiklet kiralayanların sayısı çok fazla. O yüzden ben fiyatları göstermek istiyorum sizlere. How much is the per day to rent? 350 per day for 24 hours. For 24 hours. What you ask? Like passport or something? Only ID card. ID card. Only one ID card for deposit. 350 pesoya şöyle motosiklet kiralıyorlar arkadaşlar. Ama bakın mesela burada birazcık böyle hasar var, tamam mı? Siz motosiklet kiraladığınızda burada farklı motosikletler var. Bakın fotoğraflarını çekin. Nerede hasar var, nerede hasar yok, nasıl, videosunu, fotoğrafını çekin ki şunlar mesela size patlamasın. Sen bunun fotoğrafını, videosunu çekmedin. Belki dönüşte diyecek ki ya bunu sen yaptın. Hadi anlat bakalım derdini. Burada motosiklet kiralama olayı bayağı yaygın. Ne yazık ki ben motosiklet kullanmayı bilmiyorum ama böyle basit skuterlar falan da varmış. Bilenleriniz varsa dikkatli kullanmak kaydıyla, çok fazla bir trafik yok. Ama ve lakin yine de siz dikkatli olun. Adanın birçok yerine kendi başınıza motosikletlerle gidebilirsiniz. Burada motobike rental yazıyor. Birçok yerde de zaten göreceksinizdir bunu arkadaşlar. Thank you so much. Bye bye. Araba da kiralıyorlar galiba, bilmiyorum. Tur falan da var, şimdi tur fiyatlarına da bakarız ama burada araba kullanmanın çok da bir anlamı yok. Bak mesela aşağı yukarı 1 dolar şu noodle'lı bir çorba. Sebze var, yumurta var, noodle var. Et parçası var mı bilmiyorum ama 79 peso, yani 1 dolardan biraz fazla. Ablamız burada yemekleri koymuş böyle. Köftesi var. Orada ciğer görüyorum. Noodle var. Balık var. Sebze var. Birçok farklı yemeği var. Bu neymiş? Tamam, kalamar. Calamari. Calamari Small one. Okay. Başka isimle çağırıyorlar galiba küçük kalamarı. We have vegetable. Güzel, lezzetli yemekleri var ama işte Fish. bak burada balığı da var. Noodle. Thank you. Liver? Liver. Liver, yes. Thank you. We have Soup. This is soup. this Burada is chapru. chapru. Milk. Coconut milk, coconut Yeah. sütü. Ondan yapılan bir çorba galiba bu. And chicken soup. Burada da tavuk çorbası var arkadaşlar. Şöyle ablamız göstersin. What is your name? I'm Maribel. Nice to meet you Marvel. Nice to meet you. Bye bye. Ablamız birazcık çekindi, o yüzden çok fazla zorlamak istemedim onu. Ama sıcakkanlı insanlar, hemen yemekleri gösterdi bunu. Dilerseniz böyle yerlerde de yiyebilirsiniz. Gerçekten Filipinler'de şunu fark ettim. Lokal yerlerde takılırsanız çok ucuza seyahat etmeniz mümkün. Ama ve lakin tabii hijyen olaylarına dikkat edin. Rahatsızlanmayın, hastalanmayın. Yani görüyorsunuz 1 dolara da yemek yemeniz mümkün ama çok pahalıya da yemek yemeniz mümkün. Şimdi bir şeyler diyeceğim. Buradaki fiyatları da göstermek istiyorum tabii ki sizlere. Ama hazır yol üstünde lokal bir restoran görmüşken neler sattıklarını da göstermek istedim. Buranın en meşhur sahiline gidiyorum şimdi arkadaşlar. Alona sahili olarak geçiyor. Burası oraya giden yol. Ve genellikle işte belli noktalarda oteller var bu yol üzerinde. Para değiştirebileceğiniz döviz büroları var, restoranlar var. Bu tarz böyle sıkma meyve suyu yapan yerler var. Tur firmaları var, marketler var. Yani birçok kişi vaktini buranın çevresinde geçiriyor diyebilirim. Hava da şansımıza kapalı ha. Dün buraya ulaştığımda biz ulaşmadan önce bir yağmur yemiş burası belli. Yerler ıslaktı, bir koku vardı, o yağmur sonrası oluşan koku. Bakalım buranın sahili nasıl, yüzebilecek miyiz? Dalış yapmak için gelenler hazırlıkları tamamlanmış galiba. Bota binecekler ve dalış yapmaya gidecekler. Burası dalış konusunda da oldukça popüler arkadaşlar. Belli başlı noktalar var. Oraya gidip dalış yapıyorlar. Dünyanın birçok yerinden dalmaya gelen insan var. Bak orada bir tane kepçe var. Sanırım sahili düzenliyorlar. Fark ettiyseniz burayı da böyle bir koruma olarak yapmışlar. Büyük ihtimalle yılın belli dönemlerinde su yükseliyor mu? Dalgalar mı oluyor? Gelgit mi oluyor? Bir şeyler oluyor belli ki. Bir yürüme alanı oluşturmuşlar. Belki de doldurmuşlardır sahilin bir kısmını. Yürüme alanı yapmışlardır. Boracay'daki gibi belli başlı noktalarda yosunlar var ama burası daha temiz gibi görünüyor. Aç avucunu. Hop. Sen de koy. Bak böyle yapacağım bak. Şunu aldın ya. Şöyle. Böyle yapacaksın. Sen de yap.
Tamam oldu, aferin. Gel temizleyelim elini. Bırak 50'ye bırak bana. Bana 50'ye bırak. 50'ye bırak bana. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ufak bir kahvaltı molası verelim. Gördüğüm ilk restorana oturdum. Sahildeyim. Manzaram bu şekilde. Kendime bir omlet söyledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyüklüğü şu şekilde. Domatesli, peynirli omlet. Yanında 2 dilim ekmek var. 170 peso. Bu kahvaltının fiyatı 170 peso. O da 125 TL civarı bir şey yapıyor. Siz şu an ekranda fiyatları görüyorsunuz. Bu restoranın menüsünden fiyatlar göstermek istedim sizlere. 150 TL ile 250 TL arasına bir öğün bir şey yiyebiliyorsunuz burada. Sabah kahvaltısı olur, öğle yemeği olur, akşam yemeği olur. Yani o kadar uygun ki fiyatlar Boracay'a kıyasla özellikle. Gerçekten fiyatlar bana daha uygun geldi. Dün geldiğimden beri fiyatlara özellikle bakıyorum, dün akşamdan beri. Bana Boracay'a kıyasla bir tık daha uygun geldi. Şöyle bir de çay aldım kendime. Ben bir fincan çay gelecek zannettim. Böyle demlikle çay getirdiler. Bunun fiyatı da 60 peso. 2 ya da 3 fincan çay çıkacak bundan. Öğle yemeği yediğimizde de ben fiyatları gösteririm size. Farklı bir restoran gördüğümüzde de fiyatları gösteririm. Maksat kıyas olsun. Fiyatları bilelim. Yani hem kendi ülkemizdeki tatil yöreleriyle kıyaslayalım. Hem Güneydoğu Asya'da seyahat ettiğimiz yerlerdeki tatil yörelerindeki fiyatlarla kıyaslayalım. Bu açıdan iyi olur. Bilgilendirme açısından da iyi olur. Yani şöyle bir manzaraya karşı ne kadar 200 lira ödemeyeceğim ben bu masaya yani. Hadi 200 lira olsun. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Burada da gittiğiniz restoranlarda sanırım şöyle bir mantık var. %10 servis ücretini alıyorlar ekstradan. Acayip sakin var ya. O kadar hoşuma gitti ki burası. Çok sakin abi. Gerçekten kafa dinlersin burada. Yüzersin, dalışına katılırsın. Bilmiyorum, oturursun, çayını kahveni içersin. Uzaktan çalışıyorsan bu manzaraya karşı işini gücünü yaparsın. Çok hoşuma gitti ya burası, daha ilk böyle intiba olarak söylüyorum. Kafa dinlenecek bir yer. Videonun başında bahsetmiştim. Şu an Panglao adasındayız. Bulunduğumuz yer tam olarak burası. Alona Beach. Şu uçağın olduğu yerde havalimanı. Benim kaldığım yer buraya yakın bir yerde. Bohol Adası da asıl ana parça Bohol Adası. Panglao buraya köprüyle bağlı. Buranın ana şehri Tangbilaran City olarak geçiyor. Siz Cebu'dan buraya geldiğiniz zaman buraya ulaşıyorsunuz. Buradan işte motorla, tuktukla vesaire Alona Beach'e kadar ya da Panglao'ya kadar geliyorsunuz. Burada her fiyata uygun konaklama bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim çok düşük bütçeyle geziyorsunuz. Paylaşımlı odada, hostellerde kalmak istediniz. Geceliği 4 dolar, 5 dolar, 6 dolara çok güzel hosteller var. Havuzu var, ortak alanı gayet güzel ve yorumları okudum. Bayağı bir yorum almış ve genellikle iyi bahsetmişler. Puanı falan da iyiydi. Yani 5 dolara konaklayabileceğiniz bir paylaşımlı oda seçeneğiniz de var. Beni görüyorsunuz 15 dolara tatlı bir odada kalıyorum. Tam bir fiyat performans yeri. Bütçem var diyorsanız, ben güzel bir yerde kalacağım, böyle sahil kenarında kalayım diyorsanız 50 dolar, 60 dolar, 100 dolar artık sizin bütçeniz neye yetiyorsa, sınırı yok yani bunun arkadaşlar. Dünya parada dökersiniz. Resortlar da var. Fiyatları da, yemek fiyatlarını da menüleri gördükçe sizlere göstereceğim, anlatacağım. Nasıl Boracay her bütçeye hitap ediyorsa burası da hitap ediyor. Hatta ve hatta dediğim gibi burası biraz daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Yani sahilde manzaraya karşı yemek yedim, kahvaltı yaptım. İşte servis ücretiyle birlikte çayma içtim. Bu arada 3,5 bardak çay çıktı yani. Ne kadar tuttu? 170, 60 servis ücreti bilmem ne. 250 peso ödedim toplamda. Bahşişi bilmem nesi her şey. 250 peso. Her yerde sigara içemiyorsunuz. İnsanlar, müşteriler rahatsız olmasın diye belli başlı noktalarda sigara içebiliyorsunuz. Bakın otel bayağı bir lüks bir yere benziyor burası. Bir resort belli ki. Havuzu o tarafta kalıyor. Sahilin bir kısmına şezlonglarını, işte böyle puf muf bir şeyler atmışlar. Ama halk plajını kapatmamışlar. Burası tamamen halka ait arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi gelip burada eşyanızı koyup yüzebiliyorsunuz. Ben de şimdi gireceğim denize. Güvenli mi değil mi bilmiyorum. Her zaman dikkat etmekte fayda var. Buranın kumsalı da bembeyaz. Aynı Boracay gibi. Denize girdiğiniz zaman, suya girdiğiniz zaman yine aynı şekilde bembeyaz kuma basıyorsunuz. Burada daha az yosun dikkatimi çekti. Belki biraz daha gittiğinizde yosunlar vardır. Çünkü orası biraz daha koyu gözüküyor. Su sıcak, gayet güzel. Öyle bir serinliği yok. Rahat yüzülür. Kuma bastığınız için ayağınız acımıyor. Şu manzara da güzel. Yani böyle kokonat ağaçlarının manzarası da çok güzel. Kafanızı çeviriyorsunuz, sahili izliyorsunuz. Burada böyle tekneler var. Ucu açık bir deniz var. Güzel bir manzarası var ya. Ben sevdim Filipinleri.
Türkiye'de genelde insanlar Tayland'a gideyim, işte şu an Bali bayağı popüler, Bali'ye gideyim. Buraları daha çok tercih ediyorlar. Vietnam son zamanlarda patlamaya başladı. Sri Lanka keza öyle, giden eden artmaya başladı. Ama Filipinler nedense çok tercih edilmiyor ya. Ben sevdim Filipinleri. Gerçekten öyle pahalı değil. Uygun uçak bileti bulursanız, ki araştırdığınızda bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence tercih edilebilir ya Filipinler. İnsanları çok sıcakkanlı, her türlü yemek bulabiliyorsunuz. Bütün dünya mutfağına ait yemekler bulabiliyorsunuz. Güzel sezonda gelirseniz böyle yosun mosun görmezsiniz yani. Turkuaz suda, masmavi suda yüzersiniz. Farklı adalarını görme şansınız var. İşte dalıştır, başka turlardır vesairelerdir. Onlar da çok pahalı değil gibi. Pazarlığınızı da yaparsınız. İleriki senelerde Filipinler'de çok ciddi derecede bu Tayland, Bali filan bu listeye dahil olacak diye düşünüyorum. Gezimize ufak bir duyuru molası veriyorum. Sevgili kardeşim Uğur Kola beni bir challenge'a davet etmiş arkadaşlar. Tema Vakfı'ndan fidan bağışlıyoruz arkadaşlar. Ben ardından bu challenge'ı kabul ediyorum. 30 tane fidan bağışlıyorum Tema Vakfı'na. Ben de bu challenge'i sevgili kardeşim, yakın arkadaşım Burak Durgun'a atıyorum. Burak'cığım sen de bu challenge'i bir başkasına yollayarak kendi bağış miktarını da duyurmanı isteriz. Seviyoruz seni de. Tema Vakfı'na 30 tane fidan bağışlamış kendisi. Ben de seve seve bu challenge'ı kabul ediyorum. Bir İzmirli olarak Tema Vakfı'na 35 tane fidan bağışlıyorum ben de. Ve bu challenge'ın devam etmesi adına challenge'ımı değişik yollarda Mehmet'e göndermek istiyorum. Sevgili Mehmet kardeşim, alemin ve ailenizin en değişik gezgini. Seni bu challenge'a davet ediyorum. Lütfen bizlere Tema Vakfı'na kaç tane fidan bağışladığını söylersen ve bu challenge'ı başka birine gönderirsen çok sevinirim. Hem Uğur'a hem Mehmet'e selamlarımı iletiyorum buradan. Lütfen onların kanalına da abone olmayı, desteklemeyi unutmayın dostlar ve gezimiz devam ediyor. Dostlar sizleri David'le tanıştırmak istiyorum. Biz dün tanıştık kendisiyle. Sahilde denk gelince bir öğle yemeği yiyelim dedik. Kendisi Kolombiyalı. Kolombiya üzerine de bayağı bir sohbet ettik. Şöyle bir tabak söyledim kendime. Avusturya usulü şinitsel. Burada soğanlı patatesli bir salata var. Yanına salatalık ve domates koymuşlar ve böyle bir salata getirdiler. Marul var, patates var, salatalık var, havuç var, domates var, soğan var ve cabbage, İngilizcesi cabbage, Türkçesini unuttum lan. Neyse güzel de bir salata getirdiler arkadaşlar. Benim tabağım 620 peso yani 450 TL yapıyor. David de tavuk ve pilav söyledi. Yanında da salata var arkadaşlar. Kendisi şöyle tabağımı göstermemi de istedi. Şöyle tabağı göstereyim. Menünün videosunu çektim. Ne çok pahalı ne çok ucuz, ortalama fiyatlar. Yani Türkiye ile kıyaslamak istemiyorum ama Boracay ile kıyasladığım zaman aşağı yukarı orasıyla aynı diyebilirim bu restoran için. Yine de baktığınız zaman çok da pahalı değil arkadaşlar. Çünkü bulunduğumuz konum belli. Afiyet olsun. Provecho. Sahilin bu tarafı bayağı bir sakin. Diğer taraftaki işletmeler böyle yüksek sesle müzik açmaya başlıyor belli aralıklarda. İnsanı yoruyor ya o ses. Böyle bir yere gelmişken insan istiyor ki uzaklara dalsın, birazcık düşünsün, manzaranın tadını çıkarsın. Yani müzik tamam güzel, seviyoruz müziği ama bazen de böyle insan kendini dinlemek istiyor, anladın mı? Şu suyun sesini dinlemek istiyorum sadece. Ve çok fazla insan yok burada, sahilin diğer tarafındayım. Çok fazla insan yok, işletmeler var yine. Ama bayağı sakin burası, herhalde çok tercih edilmiyor. Güzel, sevdim burayı. Marketten su aldım kendime. 350 mililitre su 8 TL arkadaşlar. Yurt dışındayken kapalı su içmeye özen gösterin. Musluktan su içtiğinizde, böyle açık bir yerden alıp bardakta su içtiğinizde sizi çok çabuk hasta yapabilir. Midenizi bozabilir. Dikkat edin, kapalı su içmeye özen gösterin. Yani kendi sağlığınız için söylüyorum. Bir süredir de videolarıma sponsor olan Aura Billion Unique'ye bu vesileyle ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum katkılarından dolayı. Biliyorsunuz Aura Billion Unique bir su arıtma cihazı. Suyu musluktan güvenli içmemizi sağlayan bir su arıtma cihazı arkadaşlar. Amerikan Hijyen Vakfı onaylı NSF belgesine sahip. Evinizde eğer bir su arıtma cihazına ihtiyaç varsa Aura Billion Unique'yi güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Suyu musluktan güvenle içebilirsiniz. Öyle damacana taşıma derdine, su bitti su sipariş et derdine son veriyor. Tekrardan kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve bir kez daha sizleri uyarmak istiyorum. Yurt dışına çıktığınızda mutlaka ve mutlaka kapalı su içiyorsunuz. Yani kapağı kendiniz açacaksınız. O çıtırt sesini duyacaksınız. Ve bazen de böyle suyun tadı biraz tuhaf gelebiliyor. O yüzden daha güvenilir olan su markalarına yönelirseniz gittiğiniz ülkede sorup öğrenebilirsiniz. Daha güvende olursunuz.
Poblasyon isminde bir kasaba var arkadaşlar. 5 kilometre uzakta Alone Beach'ten. Alone Beach tarafında gün batımını güzel izleyemiyorsunuz. Burası en iyi gün batımı izlenen yer imiş. Biz de Kolombiyalı Hermanom'la birlikte bir tane tuk tuk ayarladık buraya 100 pesoya. Geldik şimdi burada gün batımı izleyeceğiz. Günün batmasına yaklaşık 25 dakika var. Bu mantarlar buraya kadar geliyor. Buradan da çok iyi bir manzaramız yok açıkçası. Biraz önce yanaştılar buraya. Tura çıkanları geri getirdiler. Sanırım şnorkel için açılmışlardı. Çok emin olamadım. Günü de ufaktan artık batırıyoruz. Buradaki tekneler birazcık manzaramızı kapatıyor ama güneşin gökyüzüne o son bıraktığı ışıkları, mavinin tonlarını, kırmızının, turuncunun, sarının tonlarını görmek güzel. Değişik bir ambiyans oldu. Sessiz, sakin burası, güzel. Dostlar burada basketbolu çok seviyorlar gençler. Burada kaça kaç? 5'e 5 yapıyorlar galiba. Tam saha yapıyorlar 5'e 5. Ayda. Güzel düşündü de bitiremedi. Onun bitiriciliği kötü. Onun bitiriciliği kötü. Hatırladınız mı bu sokağı? Gündüz buradan Alone Beach'e yürümüştük. O sokak canlandı. Akşamları bayağı bir canlanıyor. Her yer ışıl ışıl. Gündüz söylediğim gibi yani bir sürü restoran, kafe vesaire bir şeyler var. Hediyelik eşya dükkanı var. İnsanlar genelde burada vakit geçiriyorlar. Para değiştirebileceğiniz böyle döviz büroları da var burada. Rahatlıkla para değiştirebilirsiniz. Bazı döviz bürolarında atıyorum 50 dolar 50 euro verdiniz tamam mı diyor ya da 20'lik verdiniz 10'luk verdiniz diyor ki bu küçük banknot diyor bunun kuru farklı olur diyor düşük kurdan bozmaya çalışıyorlar ona dikkat edin. Arkadaşlar sizlere masaj fiyatlarını göstermek istiyorum şöyle ışıkta göstereyim 60 dakika full body diyor yani tüm vücudunuzu ovalıyorlar, yoğuruyorlar 850 peso. 90 dakikası 1250 peso diyor ama buradaki arkadaşımız discount diyor yani indirim verecekmiş. Ayak masajı 1 saatlik 850 peso diyor. Yarım saati 450 peso. Böyle farklı çeşitli masajlar var. 1 saat kafa masajı yapıyor mesela. Bu ne kadar? 800 peso galiba bu ya da 900 peso. Tam okunmuyor. Thank you so much. Burada arkadaşlarımız böyle hemşire önlüğü gibi şeyler giyiyorlar. Anlıyorsunuz kimin masaj yaptığını. Zaten çağırıyorlar sizi masaj gel diyorlar. Boracay'a kıyasla akşamları bayağı sakin çünkü orası kadar kalabalık değil arkadaşlar. Yani biraz daha böyle kafa dinleyerek gezebileceğiniz, tatil yapabileceğiniz bir nokta gibi burası. Aslında çok fazla bu adanın içerisinde gezilecek bir şey yok. Ama bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda farklı bir iki yere gitmek istiyorum. Plan program yapacağım. Birazcık uzakta Bohol Adası'na geçmem gerekecek. Onun için programımı yapacağım. Bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar. Umarım güzel bir video olacaktır diye düşünüyorum. Günü bubble tea ile kapatıyorum arkadaşlar. Bu arada arkada mangal yapıyor kardeşimiz. Filipin usulü mangal yapıyor. 700 mililitrelik bubble tea, sütlü çay, Tayvan usulü. Çok severim. Hello, good evening. Konuşamadım lan kız birden good evening deyince. 120 TL arkadaşlar. 165 peso. Gayet güzel. Seviyorum ben. Çok seviyorum. Tayvan seyahatimi izleyenler hatırlayacaktır. Zaten günde 2 tane içiyordum bundan. Umarım keyif aldığınız videodan. Videonun da artık sonuna geldik dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ben video paylaştıkça size haber gelecektir ve videoları ben paylaştığımda anında izleyebilme şansınız olacaktır. Ve bir like'ınızı da alırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.